Yeni bir bölümden daha merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen bölümde Azdavay'dan size elveda demiştik. Şimdi Çankırı'ya geçerken Ilgaz Dağı Milli Parkı'nı gördük. Hemen geldik. Buraya daha önce kayak için gelmiştik. Hiç yazın gelmemiştik. Şans bugüneymiş. Çok güzel bir gece geçirdik burada. Hava 18-20 derece civarıydı gece. Şu an sabah kalktık ve yola devam ediyoruz. Burada kahvaltı yapamayacağız çünkü gece gelirken ekmek almadık. Yol üstü bir yerde kahvaltımızı yapıp yola devam etmeyi düşünüyoruz. Etrafımızda karavanlar da var. Şöyle gösteriyorum hemen size etrafı. Etrafımızda böyle karavanlar da var. Birkaç karavancı aile burada gelmişler, kahvaltı yapıyorlar. Burası Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Dağı tesisleri. Burası da Ilgaz Dağı Yangın Eğitim Merkezi. Böyle hemen burada konakladık. Karşıda çok güzel tarihi konaklar var. Birazdan onları da göstereceğim. Ama öncesinde şurada teleferik var. Oraya bir gidelim. Burada teleferikler var, böyle yukarıya çıkıyor. Kışın kayak için yukarıya çıkılıyor buradan. Altından da hemen kayarak geri aşağıya iniyorsunuz. Drone kaldıracaktım ama şöyle gördüğünüz gibi direkte de her yer mobese ve jandarma bölgesi. Bu yüzden drone kaldıramayacağım. Ama efsane gözüküyor burası. Teleferik hattı ve altı kayak pisti. Çok güzel çiçekler var burada. Üzerinde bir sürü arılar çalışıyor. Normalde bir arkadaş buradan yürüyerek yukarıya çıkın, şu patikayı takip edin. Şu yukarıdaki yeşil kulübenin orada efsane bir manzara var. Hem burası çok güzel gözüküyor hem öbür taraf çok güzel gözüküyor. Ilgaz tarafı, Çankırı tarafı sanırım. Dedi ama bizim o kadar vaktimiz yok. Bir de çok dik bir rampa. Ama güneş bile olsa havası çok serin. Şu an efil efil esiyor, anlatamam. Yani burası kamp rotasına kesinlikle eklenmeli arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Oteller falan çok güzel ama çatıları sivri sivri, kar yağdığı için, üzerinde kar kalmaması için. İnsanlar kahvaltılarını almış gelmiş kahvaltı yapıyorlar burada. Burada kış aylarında aktive edilen böyle çok güzel kafeler var. Yazın kayak merkezleri bu halde arkadaşlar. Yine aşağıda da çok güzel bir tesis var. Kışın kayağa gelirseniz yazın bu halde olduğunu görün. Hemen arkasında çok güzel tarihi bir otel var. Dışındaki boyalar falan dökülmüş. Böyle. Hemen onların karşısında da Ankara Üniversitesi kayak evi var. Şimdi kızlar yürüyerek aşağıya inmiş. Biz aşağıdayız, yürüyerek indik gel dediler. Şimdi onları almaya gidiyorum. Sonra da Çankırı merkez, oradan artık Nevşehir'e doğru yola devam. Kızlar buraya kadar yürümüş, çıkışa kadar. Gelin bakalım kızlar. Gel aşkım, gel Elif Hasen. Arabayı gördü nasıl el çırpıştırıyor. Yerim seni maşallah. Gel. Koy annesi. Hoppa. Gel kızım, ayakta dur, anne gelsin. Öpeyim kız. Yabani hayvan popülasyonu çok fazla olduğu için her yerde yabani hayvan çıkabilir tabelası bırakmışlar. Vallahi burada jandarma olarak çalışmak isterdim arkadaşlar. Çok rahat, çok güzel, mis gibi ormanın içerisinde. Yani hiçbir iş yapmasanız bile ömrünüz uzuyor. Biliyorsunuz ormandaki oksijen oranı dünyanın genelinden fazla olduğu için yapılan araştırmalara göre de ormanda 2 saat vakit geçirmek bir sürü hormon salgılatıyormuş. Yani uykunuzu bile düzene sokuyormuş. Kesinlikle yani burada çalışmak isterdim. Yani baksanız ormanın güzelliğine. Bu arada evet, burası Kastamonu'ya bağlıymış. Evet. Yani gece çok güzel uyuduk. Uykumuzu aldık. Saat 8.30 gibi Elif Ahsen dahil biz de hemen uyandık yani. Uykuya doyuyorsunuz. Öyle güzel bir havası var. Bir de serin. Yani eminim şu an aşağılar yanıyordur. Şu an burası. Elim dışarıda kamerayı tutarken bile bayağı bir üşüdü şu an.
Gezmek her gün yeni bir şey öğretiyor arkadaşlar. Cahilliğimi mazur görün. Ben Ilgaz'ı kesinlikle Çankırı'ya bağlı diye biliyordum. Belki böyle de telaffuz etmiş olabilirim videolarda. Affola. Ilgaz Kastamonu'ya bağlıymış. Yani özellikle oradaki bir amcaya da sordum. Amca burası Kastamonu'ya mı bağlı? Ilgaz'a yani Çankırı'ya mı bağlı diye. Burası Kastamonu'nun sınırlar içerisinde dedi. Ben cidden çok şaşırdım. Yani ben burayı bugüne kadar hep Çankırı'ya bağlı bir yer olarak biliyordum. Burası da Kastamonu'ya bağlıymış ve Valilik ve komutanlık aslında. valilik ve komutanlık içerisindeki hepsi Kastamonu'ya bağlıymış. Yani içeride jandarma komutanlığı var. Küçük bir tane alay var. Yani Kastamonu benden bir artı daha aldı arkadaşlar. Böyle bir yerin Kastamonu'ya bağlı olması helal olsun. Gezdikçe diyorum ki gerçekten Kastamonu'da yaşanırmış diyorum. Mükemmel bir doğası var. Şöyle bir manzarada tünele giriyorsunuz mesela. Hemen yanında böyle çok güzel bir tesis var karayollarının. Yani şu bile sanat eseri gerçekten. Baksanıza. Efsane. Karayollarının binasına bakın. Hemen böyle çok güzel ormanların altından Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli diye tünele giriyoruz. 2016 yılında açılmış. Arkadaşlar şimdi Ankara'da yaşayan insanları ilgilendiren güzel bir bilgi edindik. Biz de şimdi Çankırı'da gezilecek bir yer varsa geçerken içerisinden bir uğrayalım. Böyle güzel vay diyeceğimiz bir yer varsa diye araştırırken bir şeye denk geldim. Bunu sizle de paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz hani böyle bilgiler paylaşmayı da seviyorum. Ankara'dan sabah 7.30'da trenle Çankırı'ya gelip akşam saat 10-10.30'tu sanırım. O civar tekrardan trenle dönülüp bu trenin ismi Tuz Ekspres'miş arkadaşlar. Çankırı'nın tarihi yerlerini gezebilirsiniz. Hem bir tren yolculuğu yapmış olursunuz hem de günübirlik güzel bir Çankırı çıkartması yapmış olursunuz. Gezecek burada 10-15 arası sanırım güzel yer var. Tuz Mağarası bizim de merak ettiğimiz yerlerden bir tanesi. Büyük ihtimalle birazdan kahvaltıyı yaptıktan sonra uğrayacağız inşallah. Böyle bir ekspres var. Bunu araştırıp değerlendirebilirsiniz. Biz sadece bir bilgi verelim dedik. Tur düzenleyen firmalar da var aynı şekilde. Siz trenle geliyorsunuz. Sizi otobüslerle alıp tarihi tüm yerleri gezdirip yemeğinizi falan yedirip tekrardan tren garına bırakıyorlar. İlgilenen arkadaşlar bir Tuz Ekspresi'ni ve bu turu bir araştırabilir. Şimdi biz birkaç yer belirleyeceğiz. Araştırıyoruz hala. Oralara uğrayacağız. Çankırı'ya gelmişken buradan boş geçmeyelim tabii ki. Ama öncesinde tabii ki acıktık. Kahvaltı yapacağız. Ve Çankırı'ya geldik. Giriş yapıyoruz. Burada Google puanlarının en yüksek olduğu restoranlardan bir tanesi olan Derya lokantasına gidiyoruz arkadaşlar. Puanlar ve yorumlar gayet iyiydi. Bakalım bizi orada neler bekliyor. Çankırı'ya girdik. Şöyle çok güzel ağaçlar karşıladı bizi. Her taraf pırıl pırıl. Belediye işçileri çöp temizliyor her yerde. Şehir gerçekten tertipli, düzenli, bayağı bakımlı bir yere benziyor yani. Destek veren, yapan herkesin ellerine sağlık. Şöyle. Aracı geriye park ettik arkadaşlar şöyle. Lokantaya 300 metre gösteriyor. Böyle çok güzel bir ara sokağa denk geldik arkadaşlar. O kadar eski ve tarihi bir sokak ki. Efsane. Tarih diye buna derim işte. Çok güzel. Derya lokantasına geldik böyle hemen meydandaki caminin önündeki parkın köşesinde. Çok güzel. Böyle sulu yemekler. Hemen dışarıya masa bırakmışlar böyle. Mutfağa girdim böyle çok güzel bir pirinç pilavı. Ustam yoğurtlu olan ne? Yaren çorbası. Kuru fasulye. Fasulye, kavurma. Kavurma var burada böyle sebzeli. Yöresel yemeği sarımsaklı et. Sarımsaklı et, yöresel yemeği buranın. Çankırı'nın yöresel yemeği. Tünde yarımı sıfır. Çok güzel. Bu acılı Çankırı böreği. Acılı Çankırı güveci. Evet efendim. Bu da yine etli. Bu da kuzu eti efendim. Daha odun fırında pişer. Safranlı böyle Safranlı, odun fırında tandırı, pişen. Bir benzeri. Ne istersen onu söyle.
Bu ne demiştiniz? Kuzu kapama. Kuzu kapama bu da. Bu da çok güzel. Bu da mercimek çorbası var. İşkembe efendim. Bu İşkembe çorbası. işkembe çorbası. Terbiyeli işkembe çorbası. Yemekler efsane gözüküyor. İnsanın Tadıktan hepsinden sonra yiyesi karar verin. geliyor. Burada da yumurta Çankırı'nın tatlısı. yöresel tatlısı. Yöresel. Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar Ağustos 2025 fiyatları bu şekilde. Tamam vereceğim. Biz şöyle bir pilav, buranın sarımsaklı et dedikleri çok güzel bir güveci var bundan. Yaren güveci dedikleri yine sebzeli, kuşbaşılı bir çömlekte pişen güveç. Yine bir porsiyon kuzu tandır. Yanında 2 adet cacık. Çömlekte kuru fasulye, salata ve Elif Ahsen için de yaren çorbası söyledik. Şimdi hemen yemeğin tadına bakıyoruz. Biz yemeğimizi yedik. Sıra Elif Ahsen Hanım'da. Yemek yemezse terör estiriyor yoksa. Bırı akıllı kızım. Her şey çok güzeldi. Etler falan lokum gibi. Gördüğünüz gibi zaten. Arkadaşlar Derya Lokantası ile ilgili o gördüğünüz masaya yani tıka basa yedik, ben artık sonunu yiyemedim. 1130 TL fiyat ödedik. Gayet iyiydi menü. Gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. Biz çok sevdik. Yine olsa yine giderim. Özellikle sarımsaklı et efsaneydi. Şimdi meydandaki camiye geldik. Burası çok eski tarihi bir cami. Böyle. Sultan Süleyman Camii, yapılış 1558. Arkadaşlar çok eski bir cami. Burada hiçbir ilde görmediğim değişik bir şadırvan var. Gerçekten bunlara bile emek edilmiş. Şöyle. Çok güzel. Tüm çeşmeleri böyle tek tek ayırmışlar. Caminin çok eski olduğu zaten dışındaki mimariden belli arkadaşlar. Hemen içeriye giriyorum. Burada caminin künyesi var. 2012 ile 2016 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü burada onarım yapılmış. Cami kesme taş duvarla kaplı olup üst örtüsü kurşundur. İçten sıvalıdır. Cami enlemesine dikdörtgen, içinde kare kesitli büyük 2 adet ayak bulunur diyor. Hemen içeriye geçiyorum. Onu diyorum ki yazamam. Ama berber bu. İyiliklerin tamamıyla fazlasıyla 700 kat diyor. Böyle mükafatlar ve ibadet. Memleket olarak ateşe arz edildikleri gün kafirler hep tutayırma fi hayatı dünya. Dünya hayatında her şeyi yiyip bitirdiniz. Ve estemtâtum biha her şey. Benim sarı çiçek geziniyor yine camide. Gel kızım. Gel kızım. Yakala şunu, tut şunu. Tut. Cami girişinde de böyle gazetelerden alıntılar yapılmış. Gördüğünüz gibi 1995 yılına ait. Bugün insan zanneder ki bir şeyler yığdırmıyor. Halbuki biz ferah gördük İşte yatırım yaptım, çokça para biriktirdim ama şeye yanaşmamışlar. Şurada bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Size de göstereceğim. Eski insanların aslında ne kadar usta mimarlar olduğunu anlatacağım. Duvar normalde gördüğünüz gibi böyle. Şurası düz hali, yani toprağa şöyle paralel gördüğünüz gibi. Şuraya şöyle hafiften eğim vermişler. Ekranı çeviriyorum ki daha iyi anlayın. Düz hali, meyil vermiş hali. Görüyorsunuz. Böyle dik olsa şurada bitecek duvar ama böyle vermişler ve taşı da böyle yere yatay örmüşler. Şimdi bunun sebebini size hemen yukarıyı göstererek anlatacağım.
Gittiğimiz her camide farklı bir detay görüyoruz. Ceddimiz gerçekten çok zeki insanlar. Evet, kubbe ve üzerindeki yük caminin duvarlarını dışarıya itmesin diye burayı böyle hafiften şöyle meyilli yapmışlar ki bu ayaklar, eminim diğer tarafta da vardır, duvarlarda açılmaya sebep olmasın. Gerçekten mimarlık derslerinde bu eski yapılar da gezilmeli bence. Bunlar mühendislik öğrencilerine fikir olarak gösterilmeli. Gerçekten ufuk açıcı bilgiler. Bilmiyorum bu camiye gelen kaç kişinin dikkatini çekmiştir ama keza aynı şekilde burada da var bakın. Dediğim gibi yine aynı şekilde meyilli, caminin dışarıya açılmasını engelliyor. Çok güzel. Sultan Süleyman Camii'nin önünden hemen aşağıya iniyorsunuz. Burada güzel bir park var. Ama ağaçlar biraz küçük kalmış henüz. Buraya şöyle arkadaki gibi güzel büyük bir çınar dikilse, büyüse, çok güzel bir gölge olsa eminim daha kullanışlı olur. Gündüz çok sıcak oluyor. Oturan bir kişi bile yok o yüzden. Ama yine güzel düşünülmüş. İlerleyen yıllarda iş görür. Hemen cami karşısından aşağıya böyle şemsiyeli sokak var. Şimdi burayı yürüyeceğiz. Onun haricinde de şöyle her yerde tuzcular var. Tuz lambaları var. Ve magnetler var burada hediye. Her yerden alabilirsiniz. Sokak çok güzel. Rengarenk, cıvıl cıvıl böyle. Hem güneşten koruyor hem estetik olarak çok güzel. Her yerde Canan Karatay'ın fotoğrafı var arkadaşlar. Canan Karatay tuz beyaz altındır demiş. Bütün Çankırı bunu alıp duvarlarına asmış gerçekten. Güzel. Çankırı'ya normalde girmeyecektik arkadaşlar. Direkt Nevşehir'e devam edelim dedik. Sonra haritadan işaretlediğimiz yerleri görünce ya dedik hani çok uzun zamanımız alacak bir yer gibi gözükmüyor. Girip uğrayalım. İyi ki de girmişiz. Beklentimin üzerinde şu anlık. Çankırı zaten öyle ilçelerinden bahsetmiyorum. Merkezi çok aşırı zamanınızı alacak bir yer değil arkadaşlar. Eğer yanından geçiyorsanız böyle bizim gibi mutlaka bence şehir merkezini ziyaret edip bizim gezdiğimiz rotayı gezin. Biz yeni başlıyoruz gezmeye ama birazdan burada bilinen yani gidilmesi gereken hemen hemen her yere gitmeye çalışacağız vaktimiz yettiğince. Hemen Şemsiyeli Sokağı'nın altından çıktık. Karşısında Çankırı Müzesi var. Şimdi sıradaki durağımız burası. Burayı gezeceğiz. Çok güzel bir binası var. Müzemiz ücretsizdir diyor kapıda. Hemen içeriye girelim. Girişte hemen bizi böyle tarihi sütunlar ve taşlar karşılıyor. Küpler karşılıyor. Şöyle. Hemen karşıda Atatürk'ün heykeli var. Yanı zaten ana cadde. Hemen şu ara sokaktan indiğinizde transitin orası Şemsiyeli Sokağın bitişi. Direkt karşınıza heykel çıkıyor. Heykelin karşısı müze. Arkadaşlar müze sabah 9 ile akşam 5 arası açıkmış. Onun bilgisini de verelim. Çankırı'nın eski dönemdeki adı Gangra'ymış arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Şöyle Gangra. Çankırı. Çankırı anlamına geliyormuş. Şöyle isim dönüşümleri Kangari, Kangri, Kengri, Germanikapolis, en son Gangra, şu anda da Çankırı. Burada böyle kırmızı çizgiyle çok güzel bir kronometre yapılmış. Şu anlık Çankırı yani, sonrasını Allah bilir. Arkadaşlar burası ilk yapıldığında hükümet konağıymış. Çok eski tarihlerde. O yüzden tavanlar falan çok güzel. Ahşap hala korunmuş. 1985 yılında valilik olarak kullanılmış. 2012 yılında da burası valilikten artık müzeye dönüştürülmek üzere Kültür Turizm Bakanlığı'na devredilmiş. Binaya girer girmez her yer o kadar güzel işlenmiş ki, özellikle tavanlar, muazzam bir işçilik var. Duvarlarda falan gözüken tablolar, işte bulunan eserler
Geldiğinizde gezmeye değer arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bu bölgede, bu yörede bulunan eserleri toplayıp burada sergilemişler. Şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi burada tıpkı diğer müzelerde gördüğümüz gibi küpler vesaire var. Aynı şekilde tamir edilmiş büyük küpler. Bu aynı zamanda içerisinde insan kalıntısı bulunmuş. Bir nevi lahit. Çok güzel böyle inandık vazosuymuş mesela. Buranın simgelerinden bir tanesi. Hemen şöyle canlı da göstereyim. Motif işlenmiş dışına. Çok güzel bir vazo. Gittiğimiz her müzede istisnasız o müzenin gözde bir eseri oluyor. İnandık vazosu da buranın eserlerinden bir tanesi. Diğer odaları da gezeceğim. Şöyle söyleyeyim. Yani birçok müze gördüğüm kadarıyla mesela yine arkada sikkeler, yani kullanılan eski paralar var. Küpler var, haçlar var. Birçok müze aynı. Ben size böyle evet burada farklı olarak bu var dediğim bir şey olursa onu paylaşacağım. Örnek veriyorum, burada bir insan ayağı var. Çok eski tarihlerde yapılmış. Metal bir insan ayağı. Çok da güzel yapılmış. Yine heykeller, vazolar. Elif Ahsen de çok keyif alıyor. Güzel mi kızım? Keçi kabartması çok yapılmış. Evet. Burada yine mezar taşlarını görüyorsunuz. Üzeri yazılı kabartmalar. Böyle. Çankırı'nın İnandık ilçesi var arkadaşlar. Orada bulunan kazının İnandık Tepe kazısının aynı Göbekli Tepe gibi. Şurada yazıyor İnandık Tepe diye. Orada yapılan kazı çalışmasının krokisi. Bu şekilde bir yapı bulunmuş orada. Burada Eldivan ilçesi çok güzelmiş. Eldivan. Çankırı'nın Eldivan'ını zaten duymayan yoktur sanırım. Biz Ilgaz'dan geldik. Ilgaz'dan merkeze. Eldivan da çok meşhur. Çerkeş de çok meşhur. Varmış. Kurşunlu'da Kurşunlu'da zaten kaplıcalar var. Onu biliyorsunuz. Burası Çankırı'nın krokisi şöyle arkadaşlar. bak burada da Ilgaz Çankırı'nın ilçesi olarak. İşte burada da mesela Ilgaz Çankırı'nın ilçesi. Çankırı'nın ilçesi. Ama Ilgaz Milli Parkı Kastamonu sınırları içerisinde kalıyormuş. Böyle bir şey. Çünkü jandarma valilik hep Kastamonu valiliği. Evet. Kastamonu Orada sabahki dikkatimizi çeken olay buydu. Mesela Ilgaz evet ilçe olarak Çankırı'nın ilçesi ama sanırım kayak merkezi Kastamonu sınırları içerisinde kalıyor. Bilen biri varsa, bu konuyu bilen biri varsa yorumlarda aydınlatsın arkadaşlar. Başa sabitleyeceğim. Burada çok güzel bir ekran var böyle. Dokunmatik. Dokunduğunuzda oradaki kazıları gösteriyor. Onlarla ilgili bilgiler var. Kılıç dişli kaplanmış. Yine burada zürafa iskeleti. Burada bir sinevizyon odası var. Hiç bilginizin olmasına gerek yok. Şöyle şu banklara oturup şöyle güzel güzel geriye yaslanıp tıpkı şu an benim yaptığım gibi şöyle sinevizyon izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tıpkı benim yaptığım gibi. Burada yöresel kıyafetleri sergilemişler. Sanırım köylerde falan hala yaşatılıyordur bu gelenek. Burada eski kağnıları yani at arabalarını görüyorsunuz. Bence türünün son örneklerinden olabilir. Çok güzel gözüküyor. Müze bu kadar arkadaşlar. Geldiğinizde uğramayı unutmayın. Biz şimdi çıkıyoruz. İstiklal yolunda Çankırı'nın önemini buraya geldiğinizde okuyarak, tabii böyle hızlı bir şekilde değil, okuyarak çok derinden hissedebilirsiniz. Şimdi hemen çıkalım. Sabahki bahsettiğim, yani az önceki bahsettiğim turistik Tuz Ekspresi tren turu burada arkadaşlar. Günübirlik tur. Burası Tuz Mağarası. Biz buraya yetişmeye çalışıyoruz. 5'te kapanıyormuş. Şöyle
Reklam değil, tamamen öneri, bilgi alabilirsiniz. Şimdi sıradaki durağımıza geçelim hemen. Tavanı görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Şimdi yine hemen meydana yakın tarihi çamaşırhaneye geldik arkadaşlar. Giriş ücreti tam 30, öğrenci 20 TL, 0-6 yaş ücretsiz. Hemen burası Atatürk Anıtı'ndan soldan gelebilirsiniz. İçeriye giriyorum. Çok güzel bir taş bizi karşılıyor. Gelin kızlar. Şöyle. Çok güzel. Böyle bir tarihçe var. Arkadaşlar 2. Abdülhamit 1885 yılında yaptırıyor burayı. Sonrasında burada tabii önceden insanlar derelerde kar sularıyla vesaire çamaşır yıkadığı için burası onlar için gerçekten bir veli nimet oluyor. Buraya sadece bayanlar çamaşır yıkamak için girdiği için belli bir yaşa kadar çocukların sadece girmesi serbest. Onun haricinde erkek girişi yasak. O dönemler arkadaşlar insanlar kar suyuyla ve yağmur sularıyla çamaşırlarını yıkadığı için burası onlar için veli nimet olmuş. Şöyle size eskiden nasıl yıkadıklarını da göstereyim. Eskiden insanlar böyle leğende, ev önlerinde yıkıyormuş. Sonradan burası yapılınca onlar için gerçekten büyük bir veli nimet olmuş. Burada taşlar var aşağıda. Bu taşlar özel. Şu taşlar çamaşıra zarar vermeyecek şekilde yumuşak taşlarmış. Volkanik taşlarmış. Özel olarak getirtiliyormuş. Kilimin altında hemen. Aynı şekilde karşıda da. Sonra burada bayağı sosyalleşmişler. Ablanın anlattığı gibi zaten. Yeme içme falan olayına da dönmüş burası biraz. Hani biraz sosyal alan gibi olmuş. Sade çamaşır değil. Sonrasında buraya erkeklerin girişleri yasak. Sade bayanlar girebiliyormuş o dönem. Restore edilmiş sonradan. Sergi alanına falan da çevrilmiş. Şu anda da müze olarak kullanılıyor. Tarihçesi güzel. Böyle gezdiğimiz yerlerde farklı yerler gördüğümüzde bunları biz de merak edip size anlatmaya çalışıyoruz. Buraya geldiğinizde şöyle buralardan da detaylı bilgi edinebilirsiniz. Mesela temizlik malzemesi olarak kil, çöğen, çiğit, meşe külü ve soda kullanılıyormuş. Bu yazıları okuduğunuzda gerçekten yeterli bilgiye sahip olabilirsiniz. Biz şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Burada o dönemde kullanılan eski lambaları falan görüyorsunuz. Burada çamaşır sularını kaynatmak için ocak koymuşlar birkaç adet. Yine burada su ihtiyacı için çeşme ve çamaşır yıkama taşları. Bu şekilde. Arkadaşlar, Çankırı merkeze geldiğinizde çamaşırhaneye uğrayıp kesinlikle buradaki ablaya rica edin. Zaten anlatıyor, kırmıyor sizi. Burası hakkında bilgi alın. Yani günümüz teknolojisinde tam da böyle çamaşırhanecinin önünden geçerken bunları anlatayım ki geldiğimiz noktayı daha net görelim. Yani insanlar dere sularıyla çamaşır yıkıyorlarmış bir dönem. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve o çamaşırhane de buna en güzel örnek. Yani böyle çamaşırhanelerde çamaşır yıkıyordu insanlar ama şimdi direkt evimizde hiç yorulmadan, sırtımızda çamaşır taşımadan mis gibi gidip çamaşırlarımızı yıkayabiliyoruz. Buraya geldiğinizde Çankırı merkezi kesinlikle Çamaşırhane Müzesi'ne de uğrayın bizce. Güzeldi, farklı bir atmosfer. Hemen Sultan Süleyman Camii'nden sola doğru devam ediyorum. Burada çok eski bir kıraathane var. Çok güzel gözüküyor. Burada Çivitçioğlu medresesi varmış. Oraya geçeceğim. Cami avlusunun hemen karşısı zaten. Çok güzel eski evlerin arasından geçiyoruz böyle. Caminin hemen arka tarafı. Böyle tarihe meydan okuyan evler var. Çok eski. Çok güzel ya. Baksanıza, kim bilir kimler yaşadı buralarda. Şöyle. Cami yanından aşağı iniyorum. Yanlış yöne çıkmışım. Caminin karşısına geçmişim. Caminin karşıya aldığınızda caminin hemen arkasındaymış. Şimdi oraya doğru iniyorum tekrar şöyle. Ama
Tarih kokuyor resmen. Belki de bir 5-10 yıl sonra geldiğimizde bu evlerin hiçbiri kalmayacak. Geri dönüşümle falan buralara apartmanlar dikilecek. Son dönemleri bence. Evet, burası. Hemen caminin yanındaki yolun komşusu Çivitçioğlu Medresesi. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar burası 26 öğrenci burada eğitim görüyor. Günlük yaklaşık 40 akçe alınıyor öğrencilerden. Yapılış tarihi Hacı Mehmet Efendi tarafından 1754 yılında burası yapılıyor. 6500 kuruş vakfedilerek ihya edilmiş ve Müslüman öğrenciler ders görmeleri için günlük 40 akçenin tahsis edildiği bir eğitim yuvasıdır. Vakfiyede geçen ihya etmek kelimesinden buranın yapılış tarihinin daha eskilere gittiği anlaşılmakta olup Çivitçioğlu Hacı Mehmet Efendi tarafından yeniden canlandırıldığı ve onarımının yapıldığı anlaşılmaktadır. Yani burası aslında 1754 yılında değil de daha eskiden yapılmış ama 1754 yılında Çivitçioğlu tarafından restore edildiği düşünülüyor. Hemen içeriye girelim. Şöyle kapıda 1754 Çivitçioğlu Medresesi yazıyor. Hemen içeriye giriyoruz. Çok güzel bir bahçesi var böyle. Küçük, şirin. Çocuklar gelmişler, okumuşlar, öğrenmişler neyse. Duvarın karşısında bu şekilde duruyor. 3 kere destur diyor. İçeriden buyur gel icazeti almadan da içeriye girilmiyor. Çok güzel. Yani Hemen içeriye girdiğimizde burası baş müderris odası. Girdiğimizde karşıda duvar bulunuyor. Öğrenci bu duvara gelip 3 defa destur dedikten sonra yani izin alarak içeriye öğretmenin odasına giriyormuş. Duvarın ismi destur duvarıymış. Gerçekten çok ince düşünülmüş bir mimari. Normalde isteseler bu duvarı bırakmazlar. Gördüğünüz gibi zaten bu tarafı boş duvarın. Çok güzel bir bilgi. Ve yine bu odayı diğer odalardan ayıran özellik şudur ki diğer odalar öğrenci odaları olduğu için o odalarda medrese dışına bakan herhangi bir pencere ya da cam yapılmamış. Öğrenci dış dünyayla alakayı kesip Kopsun. tamamen dersine adapte olsun, odaklansın diye. Sadece baş müderrisin odasında medrese dışına bakan cam ve pencere bulunmaktadır. Öğrenci odaları sadece bahçeyi görmektedir. Öğrenci odalarında dışarıya açılan böyle cam yok. Bunun amacı da dünyadan kopmaları, derslerine odaklanmalarıymış. Sadece böyle baş müderris yani öğretmen odasında pencere bulunuyormuş. Bu şekilde sokağı gören ya da dışarıyı gören öğrenciler sadece avluyu görebiliyormuş. Güzel bilgiler. 26 öğrenci mi ders görüyormuş burada toplam? 25-26 civarında. 25-26 öğrenci ders görüyormuş. Görmüş olduğunuz yeşil alanda o dönem burada müderrislik yapan kişilerin kabirlerinin bulunduğu alandır. Dinimizce en uygun kabir kaybolan kabirdir düsturuyla zamanla kabirleri kaybolmuştur. O dönemlerde toplu kabirler yok. İmamsa cami avlusuna, müderrisse medrese avlusuna ya da eskiden evler bu şekilde avlulu bahçeli olurmuş. Oraya defnedilir ki nefsi terbiye olayıdır. Her an ölümü hatırla demektedir. Gözümün önünde olsun diye. Yani. Evet, günümüze bir tane sağlam bakın duvarın dibinde kabir taşı kalmıştır. Şurada. O da Çivitçioğlu Mehmet Efendi'nin atalarından Mehmet. olan Ethem Efendi'nin kabir taşıdır. Döneminde kendisi de burada müderrislik yapmış, öğrenci yetiştirmiş, o dönemin alimlerindendir. Tabii ki de burada yaşadığınızı düşünün. Sabah kalkıyorsunuz, kabir taşlarını görüyorsunuz ve gün içerisindeki yaşantınızı ona göre yönlendiriyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bak dön dolaş yine ölüm var diyerek nefsinizi de terbiye etmiş oluyorsunuz. Çok güzel. Vermeye devam eden sadaka taşımız. Şurada hemen sadaka Aynen. taşı var. İçerisine sadaka bırakabiliyorsunuz. Burası zaten hemen Sultan Süleyman Camii ile dediğim gibi arada bir yol var. Gelip burada isminiz neydi? Nazım. Nazım Bey'i bulup anlattırabilirsiniz arkadaşlar. Yalan Sadaka söylemeyeyim. taşımız.
okul yani buranın medrese olarak, üniversite olarak hizmet verdiği dönemlerde de bulunuyormuş. Burası o dönemde özel üniversite düzeyinde 40 kuruş gibi temsili bir ücret karşılığında kalıyor öğrenciler. Maddi durumu olmayan öğrencilere de halkın desteğiyle gelip geçerken sadaka taşına bıraktıkları paralardan burada yatılı kalan zeki öğrencilerin ihtiyaçları gideriliyormuş. Günümüzde de yine hala hazırda aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bizler de arkadaşlarımızla dedik ki Anadolu'da yaygın bir söz vardır. Anne baba evladına der ki sen de anne baba olunca anlarsın. Biz de dedik bizim de evlatlarımız var. Onlar bizim geleceğimiz, önceliğimiz çocuklarımız olsun dedik. İnsanların buraya yapmış oldukları hayır ve sadakaları bizler de SM hastası ve DMD hastası yavrularımıza ulaştırıyoruz. Bugüne kadar Umay isminde bir yavrumuza SM hastasıydı. Daha sonra DMD hastası Baturay'ımıza, daha sonra tekrar SM hastası olan Yağız Asaf'ımıza, 3 tane yavrumuza bizler de naçizane insanların yapmış oldukları hayır ve sadakaları ulaştırma vesilesine nail olduk. Rabbim cümlesine şifa versin. Yerini Hiçbir anne bulursun babaya da inşallah. evlat acısı Amin. yaşatmasın diyorum. Amin. Arkadaşlar geldiğinizde sadaka taşına bıraktığınız paraların nereye gittiğini artık biliyorsunuz. Rabbim kimseye yaşatmasın. Nazım Bey'e çok teşekkür ediyorum. Rica Geldiğinizde ederim. burada İyi bilgi geceler alabilirsiniz diliyorum. arkadaşlar. Bakın burası bir mezarlıkmış. Orada Çiğitçioğlu Mehmet Paşa'nın bir akrabasına ait sadece bir adet mezar taşı bırakılmış. Hani burada komple mezarlık olduğu düşünülüyor şu bahçenin. Mezar taşlarını bilerek bırakmamışlar. Hani ondan geldik ona döneceğiz mantığıyla. Burada dikili taş olmasındansa böyle yeşil gözüksün ama burada yatan insanların olduğu da bilinsin diye. Avlu bahçesinde dediğim gibi duvarlar çok yüksek. Öğrencilerin dışarıyı görüp adaptasyonunun bozulmaması için aynı şekilde evle çevrili olmasına rağmen diğer taraflar da yüksek. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir medrese. Geldiğinizde burayı mutlaka ziyaret edin. Teşekkür ederiz. Burada sadaka taşı ile ilgili bilgiler var. Osmanlı'da derdini kimseye anlatamayan fakirler bunun aynısını Kastamonu merkezde cami Nasrullah Camii'nin önünde de şadırvanında da görmüştük. Geçen bölüm izleyen arkadaşlar hatırlar. Burada da bir benzerini yapmışlar böyle. Yoldan geçen insanlar içeride kim olduğunu ya da kime hayır yaptığını bilmeden böyle gönüllerinden geçtiğince buraya sadaka bırakabiliyor. Taşın aynısı buradaki öğrenciler için de tasarlanmış. Buraya bırakılmış. Çok güzeldi. İçeri ilk girdiğinizde ya aslında gezecek bir şey yokmuş diyebilirsiniz. Ama kesinlikle burada Nazım Bey ya da herhangi yetkili birini bulup burayla ilgili detaylı bilgi alın arkadaşlar. Çok güzel bilgiler anlattılar, duydunuz. Şöyle normal dışarıdan gelsem burada mezar olduğunu bilmem. İşte buranın müderris odası, oranın öğrenci odası olduğunu bilmem. Yani buradaki ince ayrıntıları bilmem. Belki sadaka taşını bile görmeden geri giderdim. Mutlaka geldiğinizde bilgi alın. Şimdi tekrardan kızların yanına gidiyoruz. Burada da çeşmeler var arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz hemen karşı cami olduğu için. Çok güzel olmuş. Arkası medrese. Medreseye gelen öğrencilerle camiye gelen namaz kılmak isteyen insanlar aynı çeşmeyi kullanabiliyor böyle. Mükemmel bir tasarım. Gezeceğimiz 2 yer kaldı. Bir tanesi Çankırı Kalesi ki şehre hakim bir noktada. Oraya çıktığımda cam terası da gördüm. Güzel bir manzara izleriz oradan hep beraber. Bir tanesi de buraya gelmeden önce Çankırı'da en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Yalan söylemeyeceğim. Tuz Mağarası. Bu ikisini çok merak ediyorum. Hemen gidelim. Kasım Bey'in karşısında yine Uzun Yol Caddesi'ne geldik. Burası buraya özgü bir cadde. Böyle güzel renklendirmişler. Gelip soluklanıp bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Nazımiye gazozcusu var yine. Böyle her yerin gazozlarını sergiliyorlar. Her yerin gazozu var. Kolay gelsin. Eskide ne ararsanız var arkadaşlar. Patlayan şekerler mi? Hala var mı bunlardan ya? Çok güzel. Patlayan şeker var arkadaşlar. Ağzımıza aldığımızda çocukluğumuzda. Ekşi yüzler böyle. Ve adı neydi unuttum ama bunlardan da var. Çok güzel. Ha baby. Hangi gazozu öneriyorsun? Çocukluğumun oyuncağı. Çok güzel. Olabilir. Ben ondan alırım. Çankırı Kızılcık gazozu. Burada Çankırı Kızılcık gazozunu öneriyorlar. Şöyle diğer illerin gazozlarını da sergilemişler. Biz de şimdi onlardan alalım.
Şimdi Çankırı Kızılcık gazozu alacağız. 2 tane alalım. Bir tadına bakalım. Bu meşhurmuş burada. Olur. Hı hı. Sağdaki masalar sizin. Fiyatını da söyleyelim. 40-80 TL arkadaşlar. Tabii. Bu nedir? Ha, leblebi tozu. Alayım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle kıpkırmızı. Hemen gazozları aldık. Hemen caddede oturuyoruz. Tadına bir bakayım. Güzel, farklı bir tadı var. Elif sen gel. Gel. Buraya gel. Ya ayakları da çıplak Allah aşkına. Dedey. 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 Arkadaşlar hemen yan tarafta kahveci ile gazozcu yan yana. İsterseniz kahve de içebilirsiniz. Elif Hasan susmuyor video çekerken. Ancak böyle susturuyorum. Tamam. Dedey dedey. Maşallah. Tamam. Kahve de içebilirsiniz yani yan taraftan. Hemen gazozcu burası aynen. Hemen yan tarafı kahveci. Gelirseniz canınız ne istiyorsa ondan için. Bu sokağın devamı da meşhur Çankırı yolu. Hani bu sokak zaten çok güzel gözüküyor. Safranbolu tarihi sokak gibi. Şimdi gazozlarımızı içelim. Gideceğimiz birkaç yer kaldı. Hemen karşıda medrese. Medreseye bir uğrayalım. Sonra artık mağara ve kale. Tamam tamam dım dım. Gitme. Şşt. Elif Ahsen. Buraya gel. Gel buraya. Gel hele gel. Gel hele gel. Gel hele gel. Gel hele. Hadi gidelim. Hadi. Baktık Elif Ahsen'in duracağı yok. Gazozlar elimize aldık. Gezerek içelim dedik. Burada kedi var. Elif Ahsen'in en sevdiği hayvan. Bakın şimdi tepkiye. Gel. Elif Ahsen gel. Pis 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 pis. Bak şimdi. Ay. Kedi tırmık. Kafayı yiyor yine, kediyi gördü ya. Gel diyor. Aklını severim senin. Sokağın ilerisinde bir şey var mı diye sordum. Özellikle aynı dediler arkadaşlar. O yüzden sonuna kadar gitmedim. Şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Şimdi Çankırı Kalesi'ne çıkıyoruz. Kale hemen böyle yukarıda. Cam teras buradan gözüküyor. Manzarası güzel gözüküyor. Bakalım bir çıkalım. Şimdi terasa çıktık. Aracı böyle park ettik. Çok büyük bir otoparkı yok arkadaşlar. En fazla 10-15 araç sığar. Yani keşke şöyle biraz bahçe küçültülüp güzel bir otopark yapılsaymış. Sonuçta buraya insanlar yürüyerek çıkmıyor. Araçla çıkıyor. Güzel bir park var böyle aşağısında. Çayınızı, çorbanızı alıp gelip böyle çöpler vesaire gayet tertipli, düzenli. Gelip böyle oturabilirsiniz. Aa, Elif Hasan, kedi var orada. Bak kedi içeride. Pis pis. Burada kafe de varmış arkadaşlar. Kafe, restoran. Geldiğinizde buraya da uğrayabilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru cam terasa inmek istiyorum. Zaten buranın en görkemli yeri burası. Burası normal bir park. Manzara buradan efsane gözüküyor yalnız. Tüm şehre hakimsiniz. Şöyle aşağıya göstereyim. Sol tarafa doğru aynı şekilde manzara muazzam. Böyle önüne güzel bir kamelya koymuşlar. Bu tarafta da manzara bu şekilde. Şöyle terasa çıktım. Çıkarken galoş veriyorlar. Camlar çizilmesin, aşağısı daha net gözüksün diye. Giriş ücreti 30 TL arkadaşlar.
Manzara bu şekilde. Efsane. Zamanla eminim buraların her yeri evde olacaktır. Çünkü manzarası çok güzel. Böyle bir dere tabanı gibi dağlar arasında bir düzlükte kurulu Çankırı. Hemen karşıya çok güzel villalar yapmışlar şöyle tepeye. Burada kafesi mevcut. Böyle Çankırı manzaralı bir kafe var burada. Bu tarafta dediğim gibi ücretsiz park. En güzel yanı ağaçların çok büyük oluşu ve koyu bir gölgesinin oluşu. Yine aynı şekilde sağ tarafa doğru da şehir böyle devam ediyor. Ortadan su geçiyor. Güzel bir çay geçiyor. Şu an suyu az olsa da baharda büyük ihtimal canlanıyordur. Dediğim gibi sabahki Tuz Ekspres tren yolu hemen şuradan geçiyor şöyle şehrin içerisinden. Gidiyor diğer tarafa. Çok güzel. Şimdi size buradan bir drone görüntüsü alacağım. Bir de havadan görelim bakalım. Arkadaşlar her bölümde söylüyorum. Yine dile getireceğim. Bizi izleyenlerin %80'i kanalımıza abone değil. Sizden ricamız, biz bu videolar için gerçekten çok fazla emek sarf ediyoruz. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde hemen aşağıdan abone ol butonuna tıklayarak abone olarak, videomuzu beğenerek kısacası ve aşağıda yorumlar kısmında fikirlerinizi belirterek bize destek olabilirsiniz. Bildirimleri açıp yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Özellikle kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Tuz Mağarası'na geçiyoruz. Bizim kız artık durmuyor. Annesiyle cebelleşiyor. Hemen şöyle yukarıda. Hemen yolumuza gidelim. Şimdi Tuz Mağarası'na geçerken Elif Ahsen yol kenarında şeftali, kavun, karpuz falan gördü. Dedi ki baba şeftali. Bayılıyor şeftaliye. Burada organik köyden gelen ürünler var. Şöyle fındık da dahil hemen göstereyim. Şimdi bunlardan alacağız. İncir çıkmış burada arkadaşlar. Şöyle incir aldık. Şeftali aldık. Bir de buranın köy üzümü. Şöyle. Hepsinden aldık. Şöyle bir de kavun. Efendim? Yapıyor mu bir tane? Bir tane yeter ya. Tadımlık alıyorum. Yola gidiyorduk, seni gördüm. Şöyle geçerken. Yeraltı Tuz Şehri diye çok güzel bir tabela bırakmışlar. Kapanış 5 diye de özellikle yazmışlar arkadaşlar. Saatimiz 3 çeyrek. Bir 15 dakika yol gösteriyor. 3.30 gibi oradayız. Gelmişken burayı da gezelim. Şöyle dağa çıkıyoruz hemen. Solumuzda Çankırı kaldı şöyle aşağıda. Hemen karşısından dağa çıkıyoruz. Şöyle bir bozkıra çıktık arkadaşlar. Böyle yollar benim dercesine ortalı gidiyorum. Çünkü arkadan önden gelen yok. Etraf mükemmel. Böyle dağ başındasınız. Şöyle. Her yer ot çöp. Kayalık. Daha 13 kilometre yolumuz kalmış. Yol üzere Bakkal Gölü diye böyle bir gölden geçiyorsunuz. Gölün tuzlu olduğu her halinden belli. Ya da kireçli diyeyim ya da.
Bembeyaz çünkü. Etrafına insanlar gitmiş. Orada keyif yapıyorlar böyle. Oturuyorlar. Çok güzel bir görüntü. Tuz da olabilir, kireç de olabilir. Ben emin değilim, bilmediğim için. Dere, tepe, dağ, bayır ilerliyorsunuz. Böyle manzarayı hemen gösteriyorum. Böyle bu manzaralarda ilerliyorsunuz. Yaklaşık merkezden yarım saate 25 dakika ile yarım saat arası sürüyor arkadaşlar. Böyle bayağı dik bir iniş var. Yollar çok iyi diyemem. Yamalıklı yollar. Ama Bozukköy yollarından da iyidir tabi. Ve son durağa vardık arkadaşlar. Böyle bir otoparkı var önünde. Aslında burada birçok mağara var. Onu anladık gelirken. Oklarla sürekli Kaya Tuzu AŞ diye gösteriyor. Bir tanesini böyle tesis haline çevirmiş Çankırı Belediyesi. Farklılık olmuş. Böyle geniş bir otoparkı var önünde. Hemen aracı park edelim. Her ihtimale karşı bir tane de ambulans bulunduruyorlar burada. Hemen içeriye doğru geçelim. Girişte böyle bilgi afişi var arkadaşlar. 9.30 ile 5 arası açık. Giriş ücreti tam 50, öğrenci 30. İçeride sigara içmek ve kabuklu kuru yemiş yemek yasak. Hemen giriş biletlerimizi alalım. Burada Kaya Tuzu lambaları var arkadaşlar böyle. Fiyatlar üzerinde yazıyor. Geldiğinizde alabilirsiniz. Aynı şekilde banyo sabunları var Kaya Tuzlu. Sprey kolonyalar. Hediyelik eşyaları buradan alabilirsiniz. Burası girişin yanındaki gişe bölümünün yanı. Girişte böyle ahşap kaplama çalışması var arkadaşlar. Daha güzel hale getirmeye çalışıyorlar ustalar. İçeriği böyle aydınlatmışlar. Buram buram soğuk geliyor. Size şu an anlatamam. İçerisi böyle çok güzel. Tüneller var. Hava acayip derecede esiyor. İçerisi de çok bayağı düşük sıcaklık. Hemen kızlara ve bana birer mont almaya geldim geri araca. Sonra tekrar gezmeye devam edeceğiz. Gelirseniz hırka getirmeyi unutmayın. Hele kış ayında burası zaten. Yazın böyle buzdolabı gibi ise kışın düşünemiyorum. Yani buna hazırlıklı gelin arkadaşlar. Karşıda topraktaki beyazlıkları görüyorsunuz. Hepsi tuz. Kaya tuzları. Karşıdan böyle. Sadece burada da değil. Tam karşımızda da bir tane tuz mağarası var. Ama burayı müzeye çevirmişler. Gördüğünüz gibi topraktan hep tuz akmış. Buradan böyle şehir merkezine ve şehir merkezinden de buraya böyle servisler de gidiyor arkadaşlar. Üzerinde A101 vesaire yazıyor. Hani merkeze geldiğinizde de sanırım buraya ulaşabilirsiniz bu tür otobüslerle. Bilginiz olsun. Şöyle hırka giydim üzerime. Aşağıya doğru tekrar iniyoruz. Sanırım burası çıkış tüneli diye bu kadar esiyor. Yine de garanti olsun diye üzerimize bir şeyler aldık. Tavana tel ve ahşaptan örgü yapmışlar böyle bir şey düşmesin diye. Burası henüz sert zemin değil sanırım giriş kısmı olduğu için. Ki düşmüş de zaten bir sürü taş var yukarıda. İşe yaramış bayağı bir taş var. Birilerinin kafasına düşmemiş çok şükür. Aşağıya doğru böyle iniyoruz. Tünel çok uzun değil. Bu ahşap kısım yaklaşık 100-150 metre civarı. Sonra böyle galerilere iniyorsunuz aşağıya. Çok güzel aydınlatma yapmışlar böyle diplere vesaire. Böyle tavan, her yer tuz. Küpecik peyniri Çankırı ilinin hemen hemen her yerinde üretilen yöresel bir peynirdir. Çankırı halkı için küpecik peyniri önemli bir küresel özellik taşımasının yanı sıra bölgede yapılan kış hazırlıkları kapsamında da önemli bir yer tutar.
Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte köyde kadınların sırayla sütlerini biriktirip sırayla birer aileye yaptığı peynirler arkadaşlar böyle küplerde saklanıyor. İçerilere gömülüyor. Kış aylarında vesaire tüketiliyor. İçeride farklı alanlar var. Şimdi size hemen turizm alanı olan kısmını ve normalde olan büyüklüğü göstereceğim. Şöyle mesela burası da kapatılmış. Burada Tuz şehri yani buranın krokisi var. Turizm açık alan kısım alttaki gri kısım ama üstte neredeyse 5-6 katı büyüklüğünde alan var. Haydi gidelim. Aynen. Orada Bay Bayan VC de yapmışlar. Girişten itibaren aşağıda kullanabiliyorsunuz. Çok büyüleyici, çok güzel bir ortam. İçeride hafif bir şey var böyle. Duman gibi bir alan var. Bu kameradan değil. Alandan kaynaklı sanırım. Böyle bir buhar var. Tuz buharı mı diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Yani şu patlamalar kameradan değil. İçerisi kesinlikle farklı bir atmosfer. Böyle kesi izleri var yukarıda çizgi şeklinde. Sanırım kazmayla mı çıkartıyorlar artık ne yapıyorlar bilmiyorum. Bu arada gelirken siyah kıyafet giymemeye de dikkat edin. Yukarıdan sürekli üzerinize tuzlu su damlıyor çünkü ve üzerinizde terden dolayı uçtuğunda bembeyaz bir leke kalıyor. Çıkışta da sağ olsun bir takipçimiz bizi uyardı siyahla girmeyin diye. Hemen gösteriyorum. Burada bir tuzlu su çeşmesi var. Şöyle yukarıdan damlayan suların altına böyle bir hazne yapmışlar. Burada damlaya damlaya tuz oluşmuş. Yukarıyı görüyorsunuz. Burada hala aktif bir oluşum var. Böyle duvardan aşağıya. Buraya da havuz gibi küçük bir çukur oluşmuş. İçeride böyle tüneller var. Gezi güzergahı diye konumlandırmışlar. Böyle gidiyorsunuz. Dediğim gibi bu alan çok küçük aslında. Çıkışa en yakın alan. Bunun 5-6 katı büyüklüğünde bir alan düşünün burasını ki burası bile şu an çok büyük. Burada yeraltı Tuz şehri hatırası diye bir alan yapmışlar. Fotoğraf çekilmek için o da çok güzel. İçerisi çok iyi. Burada fotoğraflarımızı çektirdik. Şimdi devam ediyoruz. Buradan heykeller de yapmışlar tuzdan, kayadan böyle. Artı oyunlar falan da var. Geldiğinizde burada ailecek vakit de geçirebilirsiniz. Şöyle. Fotoğraf çekim alanları. Burası mesela kapatılan bir bölüm. Yutong'la kapatmışlar. Size şöyle arka tarafı göstereceğim. Arka taraf bu şekilde arkadaşlar. İleriye doğru gidiyor. Böyle güzel bir sanat bölümü, sanat galerisi yapılmış. Yine kaya tuzlarından yapılmış heykeller burada sergileniyor. Düşünen insan heykeli, işte oturan insan vesaire vesaire. Burada da hayvan postları doğada ele geçirilmiş. İşte kurttur, geyiktir, ayıdır. Onların postları sergileniyor. İçerisi bu arada 14 dereceymiş arkadaşlar. Görüyorsunuz 31 Temmuz saat tam 4 ve içerisi 14 derece. Elif Ahsen gezerken uyandı. Etraf hayretler içerisinde bakıyor şu an. Burada böyle çok güzel kabartmalar yapılmış ve onların kim tarafından yapıldığı da yazılmış. Yani bu olay efsane olmuş gerçekten. Bakın burada fok var. Sefer Oruç'un sergisiymiş burası arkadaşlar. O yapmış bunları.
Çok güzel betimlemiş. Bakın orada fok var. Fok balıkları kovalıyor. Burada yine ayı kafası. Burada başka bir hayvan yine. Çok güzel. Yani duvarlara çok güzel kabartmalar yapmış. Yine başka bir hayvan. Gördüğünüz gibi çok güzel. Çok güzel bir kaplan çıkartması. Şuradan geçip gidecektik. Sağa bir baktım, duvarda çıkartmalar efsane gözüküyor. Yine çıkartmalar aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle dağ keçisi kabartması. Yine burada gergedanı görüyorsunuz. Karşıda fil. Burada da yine geyik. Valla çok güzel yapmışlar. Ama şöyle, yani tuz büyük bir alan olmadığı için şöyle gördüğünüz gibi üstten dökülmeye başlamış. Arkası toprak. Tuz alanı zaten bittiği için burası mağara olarak, sanat galerisi olarak bırakılmış. Tuz cevherini aldıkları için üstten toprak dökülüyor. Ama kabartmalar harbiden şahane olmuş. Şu file bakar mısınız? Çok iyi. Buraya kafe açmışlar ortaya bir tane. Bu da efsane olmuş. Yani mağaradan hiç çıkmadan bir şeyler içebilirsiniz. Tuvaleti, kafesi, her şeyi düşünülmüş içeride. Çocuk oyun alanı bile yapmışlar yani. Gerçekten yapanların ellerine sağlık. Banklar bile kayadan. Masalar, banklar kayadan. Şöyle göstereyim. Yani kaya tuzunu ve kayayı gerçekten sonuna kadar kullanmışlar. Şu şekilde görebilirsiniz. Altlar kaya. Masalar kaya. Çok güzel. İsmi de tabii ki Tuz Kafe. Kafenin ismi Tuz Kafe. Burada yine heykeller sergilenmiş. Tuz Kafe'den çay aldım arkadaşlar şöyle. Türk kahvesi 80 liraymış. Bilginiz olsun. Çay da 20 lira. İçimiz ısınsın biraz. Birazdan geziye devam edeceğiz. Böyle yerler gerçekten bence ülkemizde arttırılırsa, yani ülke dışından, yurt dışından da çok fazla turist göçü alırız. Dün gelirken bir de şey gördüm. Azdavay'da. Geçen bölümde arkadaşlar hatırlarsınız. Azdavay'daydık. Azdavay Belediyesi konuk evi yapmış. Ya bu mükemmel bir olay ya. Yani mesela atıyorum bir ilçedeyim ya da bir herhangi bir beldedeyim. Belediyenin konuk evim var. Önemli değil. Gidip kalabilirim maliyet uygunsa. Yani başımıza bir iş gelir, karavanımız arızalanır, bir şeye olur, tamire bırakmamız gerekir. Böyle yerlerin sayısı arttırılsın arkadaşlar. 20 kişilik de olsa büyük bir tesise gerek yok. Böyle yerlerin sayısı arttırılsın. Aynı şey bu tuzaltı, yeraltı tuz mağarası için de geçerli. Yani böyle yerler arttırılırsa Çankırı'ya gelen herkes buraya uğrar bence. Elimize çayları aldık. Çıkışa doğru ilerliyoruz. İlerleyemiyoruz. Çünkü aynen gerçekten içerisi 14 dereceymiş. Buz gibi arkadaşlar. Ama tek kötü yan işte şu yerdeki siyah noktalar, sürekli yukarıdan tuzlu su damlıyor üzerimize. Elif Hasan karşıdaki parkı gördü. Ona kuduruyor şu an. Yok ya. Yok. Her yerde su damlıyor zaten. Oralar da ıslaktır şimdi. Arkadaşlar ben gelirken gerçekten bu kadar güzel bir şey denk geleceğini bilmiyordum. Yalan söylemeyeyim. Mutlaka gelirseniz Çankırı merkeze, burası hızlı gelirseniz 20 dakika, bizim gibi yavaş gelirseniz 30-35 dakika sürüyor. Mutlaka uğrayın. Yani çok şey kaçırırsınız söyleyeyim. Özellikle kışın geliyorsanız kesinlikle yanınızda kalın bir şeyler mutlaka getirin. Yazın gelirken şöyle bir hırka yetiyor. Hatta içeride dursanız belki alışırsınız bile ama çocuklar için problem. Çocuklar hasta olmasın diye bir battaniyedir, işte bir hırkadır, bir şey lazım. Çok soğuk. Dışarı sıcak, içeri girene kadar üşüyorsunuz çünkü. Ben soğuğu seven biri olarak Yerde kum yok bu arada. Her yer tuz tanesi. Yerlerde de her yer tuz. Mağara büyüleyici. Şimdi biz çıkışa doğru gidiyoruz. Efendim?
Ne oluyor kız? Dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Çankırı gezimiz de bu kadardı. Tabii ki gönül ister daha fazla kalıp daha güzel yerleri gezelim ama saat 5 oldu ve bizim artık yola devam etmemiz gerekiyor. Biz dediğim gibi yol üstü geçerken uğradık. Buna rağmen 5 saatimizi Çankırı'da geçirmişiz. Yemektir, şehir merkezi turudur, işte kaledir, Ilgaz'dır. Dün akşam da Ilgaz'da kaldık bu arada, kayak merkezinde. Videonun başında zaten izlediniz. Gelecek bölümlerde de görüşmek üzere. Biz şimdi yola devam ediyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek, kanalımıza abone olarak, yorumlar kısmında da güzel yorumlarınızla bizden bahsederek bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın.